Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere Arçelik'in 900 KMX model kodlu ürünü tanıtacağız. Ürünümüz ısı pompalı bir modeldir. A çift artılı olarak geçer. 9 kilodur. Şu an piyasada fiyat performans olarak sunulabilecek güzel modellerden biridir. Hemen ön tarafta suyu depoladığı bir su kaset bölümü mevcuttur. Kapağın iç kısmına baktığımızda bu modelde bir çelik kazan olarak geliyor. Şöyle açtığınızda hemen iç aydınlatması var. Sanırım 2 üretimi var bu modelin. Ya da eski partilerinde galvaniz, yeni partilerde çıkanlar çelik kazan olarak geliyor. Hemen ön tarafta filtremiz var. Şimdi bu ürünü evde deneyimleyebildiğimiz için makineyi çalıştırma fırsatımız oldu haliyle. Ben kullanırken burada görmüş olduğunuz karma programı kullandım. En çok tavsiye edilen genelde bu oldu. 2 saatlik bir süre harcadı. Ve bunda da içerisine doldurduğu su miktarı şurada gördüğünüz kadarıydı. Ama tabii makine full değildi açıkçası. Yarısına kadar doluydu. İşlem bittikten sonra genelde bu kapak kısmı fullendiğinde şurada, şu an tabii gözükmüyor ama bir dolu ibaresi oluyor. O da hazneyi boşaltmanızı için sizi ikaz ediyor. Eğer ki isterseniz bunu sürekli boşaltmakla uğraşmam ve hani gidere yakın bir yerde eğer kurutma makinesi de duruyorsa makinenin içerisinden böyle bir boru çıkıyor. Bu boruyu siz istediğiniz, talep ettiğinizde servis arka tarafından bir kısmını bağlayıp diğerini de gidere bağlıyor, diğer ucunu da. Bu sayede hiç bu hazneyi boşaltmakla falan uğraşmıyorsunuz. Şimdi gelelim filtre kısmına. En çok sorulan hani kurutma makinesi gerekli midir? Veyahut da yıkama ve kurutma makinesi arasındaki fark. Hani ikisi bir arada ile sadece kurutma arasındaki farktan bahsederiz ya. En önemli fark bu hav kısmı. Bu filtre kısmı. Hep söylüyoruz ya işte havları biriktiriyor, diğerleri havları atıyor diye. Şöyle göstereyim. Bu yarısına kadar dolu bir makineden çıkarttığı hav miktarı. Bunu gördükten sonra açıkçası kurutma makinesi gerçekten gerekliymiş dedirtiyor insana. Orada da 2 tane filtre var. Bir bu ilk kısmı tutan. Bakın bu kadar pamukçuk çıkarttı kıyafetlerin üzerinden. Bir de şurada bir filtremiz daha var. Bu da oradan kaçanları tutmayı sağlıyor. Bunun içinde genelde çok az birikiyor. Bunlar haliyle yıkanabiliyor. Kolay temizlemek için de kendi içerisinden çıkıyor. Mesela şöyle bir fırçası var. Bu fırçayla da çok rahat bir şekilde temizleyebiliyorsunuz. Hazır bu bölümü açmışken şuradaki mandalları çıkarttığınızda belli periyotlarla, bu kısa vadeden bahsetmiyoruz. Yani 3 ay 6 ay gibi bir süreden bahsediyoruz. Şu ızgara görmüş olduğunuz kısım bu aralıkları dolabiliyor. Buraya da bir elektrik süpürgesiyle çekmeniz icap ediyor. Ki makine performanstan düşmesin. Buradaki kısım hep temiz kalsın diye. Panel kısmına geçecek olursak mesela pamukluyu alayım şunu. 3 saat 40 dakika gibi bir süre gösteriyor. Size burada kurutma seviyesinde her bir sefer bastığınızda dolap plası aldı. Çift plası aldı. Bu da ütü kurulu. En nemli çıkartan olanı bu. Genelde dolap işe yarıyor ama tabi attığınız ürünün materyaline göre iş değişiyor haliyle. Özellikle kod istiyorsanız, kod türevi bir şey kurutacaksanız kod programınızı kullanmanızı tavsiye ediliyor. Çünkü onun malzeme gereği daha fazla su çektiği için diğer ürünlerinizin yıpranmasına bu sefer olanak sağlıyor. Ben şöyle bir şey denemiştim. Karmaya çalıştırdım. 2 saat gibi bir süre harcadı. Ama çıktığında istediğim kuruluğa sahip değildi çamaşırlar. O yüzden bir daha denedim. Çünkü hep şey söylenir. İçerilerinde bir nem sensörü var. Bu sayede işte kuruluk süresini kendisi düzeltiyor, değiştiriyor diye. Bu gerçekten doğruymuş. İlk çalıştırdığımda 2 saat gibi bir süre harcadı. İkinci bastığımda 2 saatlik süre 20 dakikaya düşürdü. Bu sefer 20 dakika kuruttu. Şurada görmüş olduğunuz simge kırışık azaltma simgesi. Tambur ışığına 3 saniye basılı tuttuğunuz zaman devreye giriyor veya devreden çıkıyor.
Genelde bütün programlarda zaten o seçili olarak geliyor. Sesli uyarısı 3 saniye basılı tuttuğunuz takdirde bu paneli iptal eden bir tuş kilidi. Burası işlevsiz hale geldi. Ve bu tuş kilidi şöyle de bir işe yarıyor. Makine komple şu an çalışmıyor diyelim. Ama açma kapamaya getirirsek gitti. Ve makine tekrardan başladı. 3 saniye tekrardan basılı tuttuğunuzda panel tekrardan aktif olacak. İsterseniz düşük ısı seçeneği var. Ben çok beğenmedim. Düşük ısıda istediğim şekilde kuru çıkartmadı açıkçası. O yüzden genelde hep kapalı tutmayı tercih ettim. Zaman programı, eğer isterseniz şu kadar zaman kurut diye programlayabiliyorsunuz. Ama ondan önce şu aşağı getirmeniz gerekiyor. Mesela şu an 10 dakika gözüküyor. Her bir sefer bastığınızda onar dakikayı arttırıyor. Ona göre başlatabiliyorsunuz. Bu bitiş süresi de şu kadar zaman sonra başla demenizi sağlıyor. Yani 3 saat sonra başlat, 5 saat sonra, 16 saat sonra başlat diye programlayabiliyorsunuz makineyi. 24 saate kadar. Üzerinde olan da genel programlar, şu an görmüş olduklarınız. Bir farklı söylenilebilecek şu hijyen havalandırma programı var. Bu programı kullanırsanız eğer ki şurada görmüş olduğunuz gibi 2 saatlik bir süre harcıyor. Ama buradaki içerideki çamaşırın kuru olması gerekiyor. Yani yıkanmamış çamaşır için geçerli bu. Amaç da hani kirlenmemiştir ama bir koku sinmiştir üzerine. Sigara kokusu, ter kokusu gibi. İçerisine atıyorsunuz, 2 saat boyunca havalandırma yapıyor. Bir altındaki de hijyeni kurutma. O tamamen yüksek ısıda ve uzun bir saatte, yani 3 saat 5 dakika gibi bir sürede kurutmanızı sağlayan bir program. Bunun haricinde de ürünümüzle ilgili açıkçası anlatacak pek bir şeyimiz yok. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa yorumlara yazın. Oradan yardımcı olmaya çalışırım. Genel olarak güzel bir ürün. Evet, kullandık. Hani kullandığım için de bu sefer performansını da beğendim diyebilirim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek de hoşça kalın.